birçok modeli karıştırıp bir çıktı almak istedim. Her tarzda çalışabilecek sanatçıların bu çıktıyı görmesini istedim. Kullanacağımız tablet, telefon ya da bilgisayar hangisi ona yükleyebiliyorsunuz. Mavi modelini çizgiseli dönüştürebiliyorsunuz. Ön izlemesini vücutta görebiliyorsunuz. Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni bir ürün tanıtacağım. Dövme sanatıyla uğraşana ve bu meslek grubuna yeni girecekleri çok daha yakından ilgilendiriyor. Elimde tutmuş olduğum ürün bir termal yazıcı. Peki termal yazıcı nedir? Bu konu hakkında size ufak bir bilgi vereyim. Sonra ürünü tanımaya devam edelim. Termal yazıcı biz dövme sanatçıları için transfer almayı sağlayan bir aracıdır arkadaşlar. O transferi aldıktan sonra da yapıştırıp işlemeye devam ediyoruz. Termal yazıcının çok daha artı özellikleri var. Çünkü bundan çıktı aldığımız modeli birkaç defa yapıştırma imkanımız oluyor. Kolay taşınabilir bir yazıcı olduğundan dolayı aslında dövmecilik dışında da birçok meslek grubunda tercih ediliyor bu yazıcı. Eğer termal bir yazıcı arıyorsanız bu yazıcı sizin işinizde görecektir. Yazıcımızın ismi Pomemo TP81 modeli arkadaşlar. Bunun birçok modeli var ama en son çıkan modeli de bu. Birazdan kutumuzu açıp detaylı şekilde inceleyeceğiz. Aslında bu ürün bana 4-5 gün önceden geldi. Ama aşırı yoğun çalıştığımdan dolayı ancak size fırsat buldu ve bu ürünü size gösteriyorum. Büyük bir koli gönderdiler. Tabii ben dayanamayıp o koliyi açtım. Sadece yazıcı yoktu içinde. Yazıcının yanında kullanabileceğim yüzlük transfer kağıdı ve bir taşıma çantası göndermişler. Buradan da Pomemo ekibine çok teşekkür ederim. Onların sayesinde bu yazıcıyı kullanma ve deneyimleme fırsatım olacak. Tabii ki de size de tanıtmış olacağım. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz bana abone olup destek olursanız çok sevinirim. Çünkü bu tarz videoların devamını sizlere bağlı. Ne kadar çok etkileşim alırsak bizler de seve seve bu tarz videolar çekmeye devam ederiz. O zaman videomuz başlasın. Kutumuzu açıp Pomemo TP81 yazıcımızı incelemeye başlayabiliriz. Bu arada arkadaşlar yanında gönderdikleri yüzlük transfer kağıdı ve taşıma çantası ekstra alınan ürünler artık kapağımızı kaldırabiliriz. İçinden bir taşıma çantası daha çıkıyor. Ve içinde bir şeyler var. Ara kablomuz var. Type-C ve USB çıkışlı. Ve içinde dönüştürücü var. Onu bir kenara koyalım. Bir kronom kılavuzu var. Bunu da koydum bir kenara. Ve esas yazıcı şurada. Bunu da... Şahane. Bir de yanında transfer kağıdı göndermişler. Ekstra içinde de var yani. İlk etapta direkt transfer kağıdı almadan da arayabilirsiniz. Ve yazıcımız. Ve kutumuzun içeriği bu şekilde. Tek tek size göstereyim hepsini. Bir tane kadife kumaşından taşıma torbası. Oldukça iyi duruyor ve kumaşı da gayet güzel. İçinde ara kablomuz çıkıyor ve bir tane dönüştürücümüz var. USB'den Type-C'ye dönüştürüyor arkadaşlar. Bir kullanım kılavuzu var. Bugünkü kullanım kılavuzunuz ben olacağım sizin. 10 adet transfer kağıdı göndermişler yanında sağ olsunlar. Bir de makinemiz. Makineyi de şöyle size göstereyim biraz. Pomemo TP81. Şimdi makinemizi biraz inceleyelim. Şimdi bir koruma kağıdı var. Bu kağıdı çıkarmamız için şu yan taraflarda bas işaretleri var, düğmesi var. Şunları aynı anda basmanız gerekiyor. Aşağıda kablo çıktı. İşte dizaynı da böyle. Şimdi tekrar şunu kapattım. Hemen power tuşumuz var. Aslında kullanımı çok basit. Biraz basılı tutuyoruz ve makinemiz aşırdı. Tabi makineyi kullanmak için ilk başta kullanacağımız araca yüklememiz lazım. Tablet, telefon ya da bilgisayar hangisi ona yükleyebiliyorsunuz. Birazdan makinemizden transfer alıp yapıştıracağız ve bakacağız ne kaliteli transfer alıp yapıştırıyoruz. Bunu hep beraber deneyimleyeceğiz. Transfer alabilmem için, çıktı alabilmem için bu makineden öncelikle bunun uygulamasını kurmam gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de ufak bir vakit ayırmam gerekiyor. Telefon olsun, tablet olsun, bilgisayar olsun bütün cihazlarda bu makineyi kullanabilirsiniz.
Uygulama kurmadan öncelikle ben size bir makinenin taşıma çantası hakkında ufak bir bilgi vereyim. Daha sonra uygulama kurup devam ederiz. Çantamız oldukça kaliteli bir çanta. Gerçekten elinize aldığınız zaman onu hissedebiliyorsunuz. Sert bir malzemeden yapılmış ve ön tarafta da markamızın ismi yazıyor. Pomemo olarak. Biliyorsunuz ki ben taşıma çantalarını severim. Çünkü malzemelerine önem veren bir insanım ki zarar görmesini istemem. Tam da istediğim bir çanta türü bu. Ve sizin işini göstereyim. Fermuarını açıyorum. Çantamızın iç yapısı bu şekilde. Kadifemsi bir kumaşa sahip. Ve bu şekilde bölmeleri var. Makinemizi koydum. Şuraya da 10 tane bana gönderdikleri transfer kağıdını sıkıştırdım. Tabii 10 tane biraz abartı olabilir. 3-5 tane koyursanız daha doğru olur. Şu ara kablonu da buraya yerleştirdim. Sonra kapatıyorum. Ve gayet rahat şekilde de kapandı. Yani 10 tane de sığıyormuş. Bu şekilde istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. İsterseniz dışarıda bahçede taşıyın. İsterseniz parkta taşıyın. Yani rahatlıkla taşıyabildiğiniz bir çanta. Taşıma çantanız yoksa eğer, ama endişe etmeyin arkadaşlar. Yine çünkü kutunun içinden çıkan taşıma torbasıyla ürününüzü sağa sola taşıyabilirsiniz. Ama tabii ki de bir taşıma çantası kadar güvenli olmayacaktır. Böyle koydum. İçine 10 adet transfer kağıdımızı koyduk ve alakablodan. Bu şekilde artık çantanızın bir kenara koyup ya da poşetini bir kenara koyup taşıyabilirsiniz. Gerçekten taşıma çantasına bayıldım. Oldukça kaliteli ve işimi fazlasıyla görecektir arkadaşlar. Yani sağa sola giderken makineme ne olacak, ne olmayacak bir derdim olmayacak. Rahatlıkla bunu içine koyup sağa sola götürebileceğim ve hatta dışarıda, sokakta bile bu çantalara gezilebilirsiniz. Çünkü fazlasıyla kaliteli bir ürün. Ama çanta almazsanız eğer, içinden zaten bir taşıma torbası çıkıyor. Bu torbayı da koyup kendi şahsi çantanızın içine, yani sırt çantanızın içine ya da herhangi bir şeyin içine koyabilirsiniz. Tabii ki de bir taşıma çantası kadar kullanışlı olmayacaktır. Artık makinemizi kurup transfer alabiliriz arkadaşlar. Ama size uygulamanın nasıl kurulduğunu göstermeyeceğim çünkü aşırı basit. 5 yaşındaki çocuk bile bu uygulamayı kurup makineden çıktı alabilir. Zaten her yerde göstermişler. Makine üstünde bile QR kod var. Bu QR kodu kameranızı okutup direkt uygulamayı indiriyorsunuz ve makineyi çalıştırabiliyorsunuz. Ama bilgisayarınızı kurmak isterseniz de zaten yine onu da yazmışlar buraya ve kullanım kılavuzunda da göstermişler. Buradaki siteye girip tp81.pomemo.com'a girip orada da sizi yönlendiriyorlar. Artık hangi cihazda kuracaksınız uygulamayı, orada sitede en ince ayrıntısından bile size gösteriyorlar ve o kadar da basit aslında. Ben hem tabletime kurdum hem de bilgisayarıma koydum Windows'a ve iki tarafta da çıktı alabiliyorsunuz çok rahat şekilde. Kısaca uygulama bu kadar basit arkadaşlar. Hatta bilenler bilir, X bir makine daha var elimde. Yani bunun kurulumu inanılmaz eziyetti gerçekten. Bizi çok fazla yoruyordu. Kurulum için bile bu makine arınıp kullanılabilir. Artık zaten bunu kuramıyorum bile. Bu arada makinemiz hem kablolu hem kablosuz çalışabiliyor. Yani Bluetooth'a da bağlanıp makineye çıktı alabiliyorsunuz. Yani hiç uğraşmadan bilgisayarda kablolara takıp çıktı alabiliyorsunuz. Ben tabii ki Bluetooth'a bağlanacağım ve o şekilde çıktı almaya devam edeceğim. O zaman gelin makineden ilk transferimizi alalım. Transfer kağıtlarımızı direkt paketten çıkardığımız gibi kullanamıyoruz. Hem transfer kağıdı makineye biraz kalın geliyor hem de içinde bir koruma kağıdı var. Onu almamız lazım. Bunu attık bir kenara. Bunun bir faydası yok. Daha sonra sarı kısmını, yani şu kısmı kesmemiz lazım. Bir cetvel yardımıyla şuraya sıfırladım. Sarı kısmını kopartıyorum. İsterseniz makasla da yapabilirsiniz. Değişelim. Artık makineye girmeye hazır. Makineye bu kağıdı beyaz kısım üste gelecek şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. İlk başta makinemi de açtık. Ses geldi. Daha sonradan makinenin kağıt giriş yerine kağıdımızı orta şekilde koyuyoruz. Ve makine zaten onu çekti. Ve bilgisayardan veya tabletten artık modeli nerede çıkartacaksınız, oradan modelimizi makineye gönderiyoruz.
Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer kağıdınız içeride döndü, sıkıştı, herhangi bir sıkıntı gördünüz. Onu çıkarmak için de şurada tuşlara aynı anda basıyorsunuz. Ve üst kapak açılıyor. Sonra kağıdınızı rahat şekilde alabiliyorsunuz. Burayı açmadan bu kağıdı buradan alamazsınız. Size örnek olarak göstereyim. Yani gelmiyor. O yüzden şuradaki düğmelere basarak makinenin kapağını açıp kağıdını alın. Tabii bunu kaldıracaksınız yine. Şimdi makinemizden ilk transferimizi alacağız. Ben tablet üzerinden transfer alacağım. Çünkü genelde tablet üzerinden çalışıyorum arkadaşlar. Uygulamamız Pomemo'ya bastık ve uygulama işine girdik. Aynı zamanda da makinemizi açmak için de power tuşuna bastım. Makinemiz açıldı. Hemen sağ üst tarafta görüyorsunuz bağlantı yerimiz var. Ona tıklıyorum ben. Ve TP81 olan makinemize bağlanıyoruz. Bağlantı onaylandı ve makineme kağıdı takıyorum. Kağıt da hazır. Ücretsiz deneme olarak girdim. Aslında bu arada uygulamanın genel olarak arayüzü çok kolay ve çok kolay şekilde bence kullanacağına da inanıyorum. Ücretsiz denemeye girdim. Daha önce hazırladığım bir model vardı. Onu seçtim ve tamam dedim. Ben bilerek modeli bu şekilde hazırladım. Her tarzda çalışabilecek sanatçıların bu şekilde görmesini istedim. Hem realistik olsun, çizgisel, minimalist dövmeler olsun, mağru olsun, mikro realizm dövmeler olsun. Birçok modeli karıştırıp bir çıktı almak istedim. Çünkü her tarzda sanatçı bu makineye çıktı almak isteyecektir. Çünkü tek bir modelle bir yazıcı beğenip alınmaz. Buradan ebatını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben ebatını bu şekilde ayarladım. Şimdi yukarıdaki print tuşuna basıyorum ve alana geldik. Sayfanın düzenini ayarlıyoruz. Bu şekilde olsun. Ve şuradan da yazdır diyoruz. Hızlı şekilde yazıcıya geldi. Radar yazıcı olduğu için biraz ses fazla olabilir. Transferim hazır. Hatta bayağı ufak çıkarmışım ya. Bu arada arkadaşlar uygulamayı size çok fazla göstermedim. Çünkü aslında uygulama çok basit. Bu uygulama içinde birçok fazla ayarı yapabiliyorsunuz. Modelin üstünde oynama yapabiliyorsunuz. Mağrur modelini çizgiseli dönüştürebiliyorsunuz ve çıktı almadan önce modeli netlik, keskinlik ayarları da yapabiliyorsunuz. Bu konuda da çok iyi bir şey aslında. Ve aynı zamanda da şey de yapabiliyorsunuz. Bu sizin için belki çok daha iyi olabilir. Yeni başlayan için. Bir modeli ön izlemesini vücutta görebiliyorsunuz. Yani biz Procreate'de modeli üstüne koyup insanın nasıl göründüğünü gösteriyorduk. Aynısını bu uygulamada da yapabiliyorsunuz. Kısaca uygulama harika. Transferimizi aldık. Şimdi kesip yapıştıracağız. Direkt tek tek yapıştırmayacağım arkadaşlar. Hepsini tek bir sayfada komple yapıştıracağım. Ve hepsini bir anda görün. Şimdi transfer sıvımı sürüyorum. Modellerin hepsini buraya yapıştıracağım. Tabi biraz baskı uygulamanız lazım. Şimdi söküyorum. Gayet yoğun, net, yani en ufak ayrıntısına kadar transferimizi aldık. Hatta şu yazının çizgisini alacağını düşünmüyordum. Beni şaşırttı. Gerçekten mükemmel. Eğer sizler de bu yazıcıyı kullanırsanız bu yazıcı hakkında sizlerin de yorumunuzu bekliyorum. Ve birçok transfer yaptık arkadaşlar. Tek bir sayfada. Yani realistik olsun, mikro realizm olsun, çizgisel olsun, gölgeli çalışma olsun.
Hepsini tek bir sayfada çıkardık ve transferini gördük. Hatta muharri bile çıkardık. Bunu da gördünüz. Yani ben bunu tek bir tarzda çıkarıp da göstermek istemedim ki. Çünkü birçok dövme sanatçısı var ve bütün herkesin tarzı da farklı. Bunların hepsini görmesini istedim. Bu makine aldıkları zaman nasıl bir performans sağlayacağını. Ama tabii ki bütün hepsinde çok inanılmaz bir sonuç çıkardı. Hepsinde de en ince ayrıntısına kadar çıktısını bize verdi. Ve ücrete aktardık bunları. Aynı zamanda da zor da siliniyor arkadaşlar. Yani görüyorsunuz kolonyayla bile bunu zor çıkardım. Gerçi tam çıkaramadım bile. Burada kaldı. Yani bir dövmeci daha ne istesin ki? Eğer sizler de bu makineye sahip olmak istiyorsanız satın alma linkini açıklama kısmına bıraktım. Oradan makineyi satın alabilirsiniz. Ve firmanın da sosyal medya adreslerini oraya ekledim. Onları oradan da takip edip yeni çıkan güncellemelerden, yeni çıkan ürünlerden haberdar olabilirsiniz. Tabii ki de artık bir veda konuşması yapacağız ve videonun da sonuna gelmiş olduk. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız, ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız, kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Her zaman yeni videolar olacak. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.